Çok rüzgarlı bir Arjantin sabahından hepinize kocaman günaydınlar. Güney Patagonya soğuklarından sonra Arjantin'in kuzeyine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda Atlantik kıyılarında bir yerdeyiz ve bugün bir penguen kolonisini ziyaret edeceğiz. Aslında buraya dün akşam geldik ama Milli Park'ın içinde kalmaya izin vermediklerinden dolayı geceyi parkın hemen dışında bir yerde geçirdik. Ama nasıl bir yerde geçirdik? Gelin size göstereyim. Şu anda yine biz bir çölün üzerinde bulunuyoruz. Burası çok kurak bir iklime sahip ve aynı zamanda da aşırı rüzgarlı. Etrafta tek bir ağaç bile yok, sadece çalılar bulunuyor. Geceyi burada geçirmek zorunda kaldık. Açıkçası Arjantin'de seyahat etmek bizi gerçekten çok fazla zorluyor. Çünkü burada kamp yapmak için uygun bir alan bulmakta çok zorlanıyoruz. Her yer dümdüz ve hiç ağaçlık alan bulunmadığından dolayı. Özellikle son hafta öyle bir hava var ki kum fırtınalarından dolayı 3 gece üst üste benzin istasyonunda kalmak zorunda kaldık. 3 gecenin ardından bir tane terk edilmiş paintball alanı bulduk. Hafif ağaçlıklı bir alan. Tam kamp yapmak için sonunda güzel bir alan bulduk derken jandarma geldi. Önce kimlik kontrolü yaptılar. Ardından da arabanın içini aramak istediler. Sonra da dediler ki burada kalamazsınız ve bizi oradan gönderdiler. Ve bunun ardından biz bir tane daha benzin istasyonu bulduk ve bir geceyi daha tırların arasında benzin istasyonunda uyuyarak geçirdik. Ve o gecenin ardından da dün buraya geldik. Ama fırtına burada da bizim peşimizi bırakmadı. Dün gece öyle bir rüzgar, öyle bir fırtına vardı ki biz yine arabayı çekmek zorunda kaldık. Hem de gecenin 3'ünde. Şimdi de sabah uyandık ve güzel bir kahvaltı yaptık ve dünyanın en tatlı hayvanlarından olan penguenleri görmeye gidiyoruz. Hola, buen día. Hola. ¿Estás tú? Bien, DGCJ93 del motorhome. ¿Dos ¿Qué personas? hablas? Sí, dos personas. ¿De dónde son? Turquía. De Turquía. No se cobra el acceso, es gratis, ¿sí? Sí, gracias. Necesito tu nombre, el apellido y el número de pasaporte, ¿sí? ¿Entienden español más o menos? Sí. Sí, más o menos. Ok. Baños únicamente aquí, ¿sí? Adentro no hay baños. Ok. Gracias. Bugün benim içime sığmıyor çünkü sonunda penguenleri görüyoruz hem de kendi doğal ortamlarında. Aslında daha önce Patagonya'da birçok kere penguenleri görme fırsatımız oldu. Ama bu aktiviteler hem paralı hem de oldukça pahalı aktiviteler olduğundan dolayı biz bunlara katılmamıştık. Ardından internette tabii ki araştırma yaptık ve burayı bulduk. Burası penguenlerin tamamıyla kendi doğal ortamlarında yaşadığı bir alan ve buradaki ziyaretçilerden kesinlikle para almıyorlar. Şimdi de penguenlere doğru yürüyoruz. Şuradalar. Evet. Şurada minik minik yürüyorlar. Gördüm. Hem de şu anda karşımızda yüzlerce penguen var. Seslerimi duyuyor musun? Duyuyorum. It's done, all done. Time flies, I know that's for sure. Yeah. You're gone, you're gone. I'm not your prisoner in your cold war anymore. Oh no. But I have a feeling that we never really move on from our past. Sometimes I just wanna go back, try to make it all undone, so it didn't have to hurt this bad. Don't say goodbye. Penguenler sizlerin de bildiği gibi kara ve denizde yaşayan, uçamayan bir kuş türü ve neredeyse hepsi Güney Yarımküre'de yaşıyorlar. Güney Yarımküre'de yaşayan penguenlerin dışında
tek bir penguen çeşidi var. Galapagos penguenleri. Sadece bu penguen türü Kuzey Yarımküre'de yaşıyor. Bunun dışındaki bütün penguenlerin hepsi Güney Yarımküre'de yaşıyor. Ve genelde penguenlerin soğuk iklimlerde yaşadığı düşünülse de aslında penguenler ılıman iklimlerde de yaşayabiliyorlar. Hatta Galapagos penguenleri ekvatorun hemen üstünde, ekvatora çok yakın olan ılıman bir bölgede yaşıyorlar. You never seem to know. Have a feeling that we never really move on from our past. Sometimes. Penguenler uçamayan bir kuş türü olduğundan dolayı birçok kişi tarafından memeli olarak düşünülse de aslında uçamamanın yanı sıra kuş olabilecek tüm niteliklere sahipler. Yalnızca penguenler yaşamlarının yarısını denizde geçirdiklerinden dolayı kanatları uçmak için değil daha çok yüzmek için evrimleşmiş. Bu nedenle de denizdeki yaşama çok iyi adapte olmuş durumdalar. Örneğin birçok kuş türü içi boş kemiklere sahip olarak uçmaya adapte olurken penguenler daha yoğun kemiklere sahip. Bu da penguenlerin dalış yapmasını kolaylaştırıyor. Hatta penguenler dalış yaptığı zaman 250 metrenin üstündeki derinliklere kadar dalış yapabiliyorlar. You should know why. My Gemini, don't go, my love, Don't do this now. Don't do this now. You should know why. My Gemini, don't go, my love. I love you. Penguenlerden bu kadar çok ses çıkacağını düşünmezdim ya. Resmen eşek gibi anırıyorlar. Küçücük canlılar ya, hiç böyle bir ses ben de beklemiyordum açıkçası. Bu arada şu anda bulunduğumuz yere bir yürüyüş yolu yapmışlar. Biz bu yürüyüş yolunun üstünde yürüyoruz ve penguenleri seyrediyoruz. Ama şimdi şurada bir penguen gördük hemen yanımızda. Oturalım yanına. Hadi oturalım. Şunun şu tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar sevimli ve küçük bir yaratık. Onu rahatsız etmemek için arama biraz mesafe koyarak oturdum. Zaten burada aşağı inişimiz de yasak. Bu arada buradaki penguen türü Magellan pengueni ve Magellan penguenleri yaklaşık olarak 50 santim boyunda, oldukça küçükler. Dişiler 2,5-3 kilo ağırlığında, erkekler de 5 kiloya yakın bir ağırlıkta oluyor. Ve genellikle Eylül ile Mart ayları arasındaki dönemde Atlantik'in bu kıyılarında oluyorlar. Mart ayını geçirdikten sonra da Brezilya'nın güneyine göç ediyorlar. Brezilya'nın güneyinde kışı atlattıktan sonra yeniden buraya geliyorlar ve şu anda aslında penguenlerin üreme mevsimi. Kuluçka süresi de 39 ile 42 gün arasında değişiyor ve bu süre içinde de dişi ve erkek penguenler sırasıyla kuluçkaya yatıyor 15 günde bir değiştirerek. Ve bebek penguen doğduktan sonra da eşler sırasıyla bebekleri ısıtıp karnını doyuruyor. Yani her şey ortaklaşa yapılıyor. Bu arada birçok hayvanın aksine penguenler tek eşli yaratıklar. Şurada bir tane bebek penguen var. Ses çıkardı. Şuna bakar mısınız? Nasıl da hiç kaçmıyor. Ayağım kadar. Dusty. Dusty mi? Daha güzel isim bulamadın mı? Pingu. Adını Pingu koydum. Pingu. Çok yaratıcı bir isim oldu. Biraz önce ısırdı beni ya. Gagaladı seni. Sen kaşındın. Ben kaşındım. Hayvanı biraz rahatsız ettim. Özür dilerim hayvandan. Özür dilerim Pingu.
Beni ısırmakta haklıydın. Seni rahatsız ettim. Bazen esniyor. Esnerken de ağzının içinde dikenli etler var. Dişler yok. Bu dikenli etler sayesinde avların daha kolay yakalayabiliyorlarmış. Bu arada penguenlerle ilgili çok ilginç bilgiler öğrendik. Örneğin penguenler deniz suyu içiyorlar ve aynı zamanda deniz canlılarıyla da beslendiği için gözlerinin hemen üstünde deniz suyunu filtreleyip vücutlarından atabilen bir bezleri bulunuyormuş ve bu bez sayesinde hapşurma yoluyla deniz suyunu vücutlarından atıyorlarmış. Zaten sürekli hapşuruyorlar. Evet, sürekli hapşuruyorlar. Ve inanır mısınız 60 milyon yıl önce bile penguenler yaşıyormuş dinozorlar zamanında. Ve boyları o zaman 1,5 metreymiş. Yani resmen benim boyumda penguen varmış. Penguenlerin önlerinde beyaz, arkalarında siyah tüylerin olmasının da bir özelliği varmış. Bu bir kamuflaj özelliği gösteriyormuş. Suya girdikleri zaman sırtındaki siyah tüyleri yukarıdan bakıldığında belli olmamalarını sağlıyormuş. Ve önlerinde bulunan beyaz tüyleri de denizin içinden yukarıya doğru bakıldığında güneşten gelen ışınların yansıması gibi durduğundan dolayı hiçbir şekilde fark edilmiyormuş. Bu özellik de penguenlerin diğer yırtıcılar tarafından korunmasını sağlıyormuş. Ve Antarktika'da yaşayan bir penguen türü deniz canlısı olan krili çok fazla tükettiği için kakaları pembeymiş. Ve bu pembe kakalar da uzaydan görünüyormuş. Uydu görüntülerinde pembe kakalar görünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Burada öyle bir rüzgar var ki bu rüzgara ben çok zor dayanıyorum. Bilmiyorum bu penguencikler nasıl dayanıyor. Bugün gerçekten çok ama çok mutlu oldum. Penguenlerle vakit geçirdiğimiz için ve penguenleri kendi doğal ortamlarında gözlemleyebilme fırsatı bulduğumuz için. Ama bir o kadar da üzgünüm. Çünkü özellikle son 20 yılda penguenlerin popülasyonunda %22 oranında düşüş yaşanmış. Petrol sızıntısı, avlanma ve balık avcılığı gibi nedenlerden dolayı doğadaki her bir canlı gerçekten çok özel ve çok eşsiz ve ben doğanın içinde doğaya bu kadar yakın oldukça dünyayı her zamankinden daha fazla korumamız gerektiğini her geçen gün birazcık daha iyi anlıyorum. Şimdi de bizim için penguenlerden ayrılma vakti. Yeniden yola çıkıyoruz. Bugün yolumuz birazcık uzun olacak. Çünkü yaklaşık 8 saat kadar yol gideceğiz. Atlantik kıyılarından devam ederek daha da kuzeye doğru gidiyoruz. Ve kendimize deniz kenarında güzel bir kamp yeri bulmak istiyoruz. Tabii bulabilirsek. Ne olmuş dersin? Önümüzde 30-40 tane araba var ama ne olduğunu bilmiyorum. Herkes bekliyor. Kaza olmuş. Tırla küçücük bir araba çarpışmış. Bir buçuk saattir burada bekliyoruz ve öğrendiğimiz kadarıyla şu anda 1 saat daha burada bekleyecekmişiz. Biz de burada kamp yapmaya karar verdik. Sercan bizim için çay yapıyor. Ben de arabaya bineceğim. İki saatlik beklemenin ardından nihayet yol açıldı ve yolumuza devam ediyoruz.
Los Angeles'tan geçtim ya. Su doldurma vakti. Saat akşam 9 oldu. Birden beri yoldayız. Oldukça yorulduk aslında. Şu anda küçük bir sahil kasabasına geldik. Ve gelir gelmez de hemen bir alışveriş merkezine gittik. Hızlıca alışverişimizi yaptık. Şimdi de kendimize kamp yeri arıyoruz ama şehir içinde kamp yeri için uygun bir alan olmadığından dolayı yine şehir dışına gideceğiz gibi duruyor. Karavan hayatının en büyük zorluklarından biri ne yazık ki bu. Bütün günümüz yolda geçiyor ama akşam gidip kendimizi şöyle bir yatağa atalım diye bir lüksümüz ne yazık ki yok. Şehre gelir gelmez hızlıca alışveriş, ardından arabada suyumuz kalmadı, suyumuzu doldurmamız lazım. Hızlıca suyumuzu doldurduk. Şimdi nerede kalacağız? Nerede kamp yapabiliriz? Neresi uygun? Acaba tuvalet için uygun bir yer olacak mı gibi bir sürü kafamızda düşünceler, kafamızda bir sürü soru işaretleri. Hava kararmadan kendimize deniz kenarında güzel bir kamp yeri bulacağımızı ümit ediyorum. Sonunda güzel bir yere geldik. Hem de rüzgarsız. Arabayı şimdilik buraya koyduk kamp yeri için. Ama asıl şurayı gözümüze kestirdik. İleride günübirlikçiler var. Onlar gidince hemen oraya geçmeyi planlıyoruz. Güzel bir gün batımı hemen şurada. Bugün kaçırmış olsak da yarın buradayız bugün batımı için. Meet me where the meadows grow by the water hole. Lucid dreams of you and me. Sky high, busy life, I wanna live. Oh, muscle tight, early light, cleanse down jaw. Say my name or say it twice. Shed this layer of overthinking. Oh, I don't wanna be less than I can be. Waterfalls wash me. Eğer videoyu hala kapatmadıysanız biliyorsunuz penguenlerden sonra bu güzel kamp yerini bulmuştuk. Ve şu anda burada olalı 2 gün oldu. 2 gündür buradayız. 2 gündür güneşleniyoruz. Açıkçası Patagonya soğuklarından sonra burası bize öyle güzel geldi ki içimiz ısındı, enerjimizi tazeledik ve yeniden yollara çıkmaya hazırız. Bugün hava 30 derece, çok rüzgar da yok. Tam güneşlenilecek, denizin keyfinin tadını çıkarılacak bir havaya denk geldik. Biraz şanslıyız. Hatta buraya geldiğimizde burası bomboştu, insan yoktu. Ama bugün hafta sonu olduğundan dolayı burası bayağı doldu. Her taraf insan geldi. Arjantin'de olduğumuz için neredeyse plajın tamamı futbol oynuyor. Aslında biraz daha kalmak istiyoruz burada ama yarından itibaren hava bozacakmış, fırtına çıkacakmış. Biz de kuzeye doğru devam etmemiz gerekiyor ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çünkü Güney Amerika kıtası gerçekten çok büyük olduğundan dolayı mesafeler arası çok uzun. Daha önce size bahsetmiştim videonun başında. Şili'de seyahat etmek bizim için gerçekten çok kolaydı. Çünkü kamp yapabileceğimiz birçok yer vardı. Ama Arjantin'de böyle bir seçeneğimiz de yok. Kamp yeri bulmakta gerçekten çok fazla zorlanıyoruz. Bu yüzden de çok fazla kararsız kaldık planlarımız konusunda. Sizinle bu haftaki videomuzda penguenleri ziyaret ettik ve ardından da Arjantin'in kuzeyine doğru yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.